So that was the first step. Kaldırıyorum. And then I'm just following the fold and I'm injecting. Bu kalp Not so çizgisini superficial because it's a mammalian too, okay? So you have takip ederek to go in the right, the right level. biraz daha derine enjekte etmem gerekiyor. Çünkü ameliyum 2'yi kullanıyoruz burada. Doğru seviyeye enjekte etmek gerekiyor. Okay, that was it. Bitti. Bu kadardır. Size de çok teşekkür ediyorum. Can I have the next patient in, please? You can ask me if you would like. Ask Bir me sonraki questions hastalığı because I'm willing geçiyoruz. to do everything for you. Sorularınız varsa I'm here now, so. bu arada alabilirim. Okay, so thank you so much. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. What kind of techniques are you using for this? Ne tip teknikler kullanıyorsunuz siz bu işlemlerde? Do you do the same with this lifting? Aynı tekniği kullanıyorsunuz. Yes, you can make No, it he's like not this. the next one. It's the lady. Maybe No. the mammalian. The lady with the blonde one, her friend. Sarışın bayan Yeah. vardı, Tell bir me. önceki bayanın Maybe arkadaşı. mammalian too. Lütfen çağırın. You are just in the profonds layer to just lift it up, just along the line. The So fold. then maybe after the feeling all the mammalian cervical working and other calcium ultra deep or deep lines. But now we are using the mammalian. And the mammalian too is in the deep line, and then just after the filling the large amount or the certain amount, it is because it will fold out. Then maybe the mammalian one, you can just use it. Then it's just a little. Okay? Yes. Next patient, please. We're going to do a zygomaticals here, and when I am, can you take this away, please? When I am doing the plan with the patient, I'm looking for all over her face. Ben hastalıkla ilgili plan yaparken bütün yüzünü I'm looking at değerlendiriyorum. the profile, I'm looking at the bone structure. Profiline bakıyorum, kemik yapısına bakıyorum. Yes. And here we need something for her hair. Saçı için, saçını toplamak için bir şeye ihtiyacım var. So if you look at her, sorry. Ben toplayayım mı? Okay. So, if you look at her face when she's sitting up, Yüzüne otururken bakacak she olursak, has quite a prominent chin. çok belirgin Yeah. bir çenesi var. She has a beautiful nose, Güzel bir burnu var. but she is very flat in her zygomaticals. Okay. Ama çok düz. So you saw the picture of Dr. Kreiner with the Median 3, the woman that Dr. Kreiner'in göstermiş olduğu resmi hatırlıyor musunuz? she will be in 20 years. She's not that much, but she's very flat. And when I do my analyzing, I want really to see the whole structure of her face. So I will make it more full. And Daha dolgun bir görüntü vermek istiyorum yüzüne. okay, so now it's very important when you make the photos on her that you are taking this picture, and this picture. Fotoğrafı çekerken So you see really the volume, the üstten lack of bir volume. poz almanız gerekir ki buradaki hacim eksikliğini daha net bir şekilde belirleyebilin. I'm never using a sharp needle in this indication. Never. Bu Never. indikasyonlarda ben hiçbir zaman keskin bir iğne kullanmam. I am using the blend cannula gauge 22. If I have a man, I am with very thick skin or very tight tissue. I'm using not a flexible one. 22'lik esnek bir iğne kullanıyorum. Ancak erkekse hasta ve son derece kalın ve esnek olmayan bir cilt yapısı var ise o zaman esnek olmayan iğneyi de tercih edebiliyorum. And this patient, what kind of product do you think I will use here on the zygomaticals? Expert.
Sizce burada neyi kullanacağım? Hangi ürünü? Mammalian 3 expert. Doğru söylediniz. Expert ürünü kullanacağız. So, the first thing I do here, I will take this away, of course. Sorry. And I always do a block. Her zaman önce bir blok yaparak başlarım. Some of the patients they are not so sensitive, but I have injected myself. I do all the injections myself always, and what I've seen is that it's quite painful without it. So Ben bu iğneleri kendimde de deniyorum. O yüzden biliyorum ne kadar canının yanabileceğini. Her hasta bu kadar hassas olmayabiliyor ama sonuçta hastalarımın hiçbir zaman acı hissetmelerini istemediğim için. before I make the anesthesia, I will draw her. Önce üzerinde çizim yapacağım, daha sonra da anestezi uygulayacağım. I'm using a lot of the drawing. I like that because I feel more safe. So the first thing that I do, I just want to know where the bone is ending. Çizim yapmaktan hoşlanıyorum çünkü kendimi daha güvende hissediyorum. Şimdi kemiğin bittiği yeri belirlemek istiyorum. And then I never put it too low because it's better to make it. So you have to be careful. Don't go too low with the implant. İmplantın çok aşağıda olmaması gerekiyor. So I take this angle. O yüzden bu açıyı belirliyorum. So, and then I am never going from here. I'm always going from there because the fascial nerve, I don't want to make any trouble with that one. Ben hiçbir zaman uzak köşeden değil, buna daha yakın olan köşeden her zaman başlarım. I'm always using the 32 gauge needle, short one. 32'li kısa iğneyi tercih ediyorum bu indikasyonda. And she has also it's very important to look at her the bone structure in the mouth, the upper. I will show you later. I just want now to put a little bit of anesthesia. Buraya biraz anestezi uygulayacağım. Daha sonra size üst çene yapısı ile ilgili hastanın bir şey göstermek istiyorum. I'm injecting slowly and I'll wait. I am not going fast. I wait and I do some massage. Okay? Hızlı hareket etmiyorum. Oraya biraz masaj. I go always from the different side because the nerve is easier to reach than to stand like this. I'm always working like that. Ben her zaman ters 1, 2, 3, açıdan and just where the mucosa go into the bone, that's the right position because it's not so painful. I will show you what I mean. Kemikle birleştiği noktaya If you put it here, it çok will be daha more az painful. acı verir. If you put it here, it's less painful. Burada Okay? çok daha az I'm acı needing hisseder. about 1 ml each side. That's Her why. iki tarafa da 1 mililitrelik. That's why I want to draw before because it makes some volume. So I do the drawing before I make the anesthesia. O yüzden anesteziyi uygulamadan önce çizimleri gerçekleştiriyorum. Ne kadar hacim katmam gerektiğini belirliyorum. Would you please repeat the guidelines on the drawing? This is the bone where it ends, and then here I make always straight here. I never go below this, because if I go lower, I will have an implant here. So this is my marking. So when I am cleaning the patients, I have to clean all this area. Bütün bu bölgeyi And here, temizlemem gerekiyor. And İşleme the nose. başlamadan önce. Burnu. because I don't want to make the cannula not sterile. So this is a very steril bir ortam yaratmak istiyorum. Bu çok önemli. So I really clean it well. Çok iyi temizliyorum bu bölgeyi. Okay. Which eye did I started to inject? Hangi taraftan enjekte etmeye başlayayım? Right side. So I will start here. Right Bu side. taraftan başlayayım. And I have to stand like this. Dr. Kreiner, can you help me, please? This is 1 ml. You see this very long
hypodermic needle. Bakın çok uzun bir hipodermik iğne. And here is the same thing. I'm going with the function of this needle in the direction where I have to go. And she is. İğne ile belirliyorum gitmem You feel gereken it? yolu. Bir şey hissediyor musunuz? Did you feel that? Hissettiniz mi? Okay. So, Little bit. little bit. Okay. I have done the block, but anyway. When you're introducing. Takes time. Takes a little time. So when I am introducing this, what, do you have any questions? Sorunuz mu vardı? No, everything's alright. You don't feel bad? No. It was like. No. He's telling me the names of nerves. The nerves. They should be blocked. Yeah. Infraorbital nerve. I try to do that. Okay. So here is the grip that I'm using, and then I'm changing the grip. Is it subcutaneous limb? Okay. And I don't want to touch the skin with the needle. İğneyle And I deriye know dokunmak exactly istemiyorum. where I have the end of the needle. İğnenin bitiş yeri, ucu nerede bunu hissediyorum elimle. And I'm injecting very slowly. Ve çok yavaş bir şekilde enjekte Very ediyorum. slowly. And I feel the implant. İmplantı hissediyorum çok net bir şekilde. And then I put it like this, a little bit more lower. Biraz daha aşağıya doğru You see iniyorum. where I am? Görebiliyor musunuz nerede olduğunu? And then sometimes I need also to go a little bit more out because she's really thin here. Biraz So dışa doğru da burada enjekte etmek istiyorum çünkü çok zayıf. but you see, I'm not doing a trauma. I'm just injecting on my way out. Bakın bir travma yaratmadan iğneyi dışarı çekerken enjekte etmeye devam ediyorum. I feel the implant very well, and I will put more in this area Ve bu alana biraz daha fazla enjekte because this ediyorum. is what she needs. İhtiyaç duyduğu bu çünkü. Maybe a little bit more out here. The patients tell me this is not so very painful for them. Hastalar bunun I go quite acaba bir deep. şey I won't go olmadığını under the muscle. söylüyorlar. Çünkü ben çok derinlerde değilim. Kaslardan oldukça uzaktayım. Okay, so I'm almost finished now. Tamam, şimdi neredeyse bitirdim sayılır. İyi misiniz? Ama hissettim yani şey. Acı değil ama What did she say? She's okay, but she felt the procedure, not pain, but she felt the Okay. implant. I will check it and you more. hear it. The sensation. So here I have more fullness now. We put some ice on this side, Bu tarafa biraz buz koyalım lütfen, buz torbası koyalım. and then when I'm doing massage, I put implant not down. I don't do the massage like this. I put it up. Ben masaj yaparken implantı aşağı doğru değil, yukarı doğru iterim. Yes. Okay. So you can hold this one. You feel the anesthesia here? Is it okay? Buradaki anestezi ne durumda, hissediyor musunuz beni? Do you feel? Hissediyor musunuz? Oh no, but here you feel something. Here you don't No, feel. she doesn't feel down, but she feels towards the upper area. Just a second. Okay. Usually you wait at least 20 minutes that the anesthesia works. That's very short. But the patient feels it is Aslında anestezinin tam olarak işleyebilmesi için 20 dakika en az beklenmesi gerekiyor. Aslında şu anda acı hissetmiyorum ama oraya yani bir şey yerleştirildiği implantı hissedebiliyor. So I'm looking at the other side where I went in and then I start. It's just like that. Aynı diğer tarafta yaptığım işlemi buraya uyguluyorum. Okay. I have given you. Can you get this one, please? If I am touching the needle, I put it 1 ml there. Normally I put
1 or 1.5, depending, but I prefer to work in 2 steps to see how it's going, and then maybe the next 2 weeks' time. Normalde 1 ila 1,5 mililitrelik uygulamalar You can also yapıyorum. use this technique, and you can also do the nasolabial fold in the same. You just turn the cannula. Kanulayı sadece döndürerek nazoorbital bölgeye de uygulama yapabilirsiniz. Ben genellikle 2 kademeli uygulama yapmayı tercih ediyorum. İlk uygulamayı mesela şimdi, daha sonra 2 hafta sonra ikinci uygulama olacak şekilde. And holding my finger like that. She feels a little bit of this, but it's. I mean, I think it's okay for Bir her. şey hissediyor musunuz? Bir ağrı, acı var mı? I will go a little bit long. What they say, they feel burning. It's like when I'm injecting, Bir it's yanma like a burning. hissi. Yok hayır öyle bir şey değil. Yani oraya bir şey geldiğini hissediyorum. What is she saying? She is not feeling burning sensation, but she just feels there's something going into her skin. It's volumization. Yeah. She feels it. What exactly? It's She like- feels a volumization. Yeah, it's like, you know, they're telling me that they're feeling like it's a burning. That's not burning. It's not burning. It's a volume that is It's a created. volume, yes, volumization. It's You volume. press the tissue. Exactly, she feels. I know now where I am. And she will swell, okay? This is the product that will swell. Bu ürün bir miktar şişlik yapacaktır. Yani şişme olacak burada bir So you miktar. have to tell it to patient in advance. Bunu hastaya önceden söylemek gerekir tabii burada şişme olacağını. Okay, I'm ready. So 1 ml each side, and we put some ice here. And Buraya da then buz I torbası can also koyacağım control şimdi. it. I can control it very well. Also, I take photos of all my patients afterwards, and Hastalarımın I see more volume now. tedavi sonrasında da hemen fotoğrafını çekiyorum. Maybe she Şimdiden will need daha çok hacim half an ml each side again. görebiliyorum. İkinci uygulamada bu hastaya yarımşar doz daha enjekte etmek gerekebilecek diye düşünüyorum. So I just put my serum, and then Serumu uyguluyorum. I feel it very nicely. Okay, thank you so much. Çok teşekkür ederiz. Next patient can come in. Bir sonraki hastamızı alalım. You know, I don't have so much. Maybe we have 15 more minutes. I'm sorry, but it's quite a lot of things to do. And thank you very much. 15 dakika kadar bir gecikme olacak zannediyorum. Ama çok hastamız var ve üzerinde uygulamaları göstermek istiyorum size. Bir şey var ya bilemiyorum şu an. So after a few days it looks like this now. But you see, the way I wanted to tell you, I'm planning. I've seen so many traumatic. Even if you have a cannula, you are irritating the tissue. I don't do that. O kadar dramatik durumlarla karşılaştım ki buradaki dokunun çok zedelendiğini gördüm bazı uygulamalarda. O yüzden bundan uzak durmak için bu tekniği ben uyguluyorum. Okay, here we have a male patient that we said to him that I want to help him with the orbital frame and also this nasolabial fold. Orbital çerçeve ve nazolabial And if you bölgedeki look at him, kat ile ilgili bir şikayeti var. I need more bars. He has, when you have a patient with very deep folds, Çok derin katları bulunan hastalar için I think it's very good to also make a little bit of a zigomo, because you lift the zigomo up, and then you also lift the fold. zigomayı So yukarı doğru you kaldırıp can correct it a little bit better if you start with a zigomo and then daha just iyi take bir the fold düzeltme afterwards. yapabilirsiniz. So here we will have.
So we do this, and I just want to clean him. He's very, very suntan, very good color. Çok güzel bir cilt renginiz var herhalde. Güneşlendiniz. I'm also telling the patients, can you look up please? Yukarı doğru bakar mısınız lütfen? This is the alcohol. I will just so we can see and look at it together. And he is actually a good candidate for blepharoplastic. Blepharoplastik uygulama içinde uygun bir aday aslında beyefendi. But this is a very nice. So if you look at him now, şimdi bakacak you olursanız can see exactly the compartments. You know, they start to go up. So this is a very good treatment to fill it up. And farklı bölmeleri görebilirsiniz. Bu madde ile buraları doldurmak gerçekten iyi bir sonuç verecektir. and he is also quite flat. If you see him here, Çok da düz It's bakın quite aslında flat. burası. so I would like to, on him, I would like to do the Zigamo and Bu the. hastamızda zigomo compartment. uygulamasını yapmak And ve next time, if he was my patient, kompartmanları yani I would like to bölgeleri make the ayırmak folds. istiyorum. I think to start with this, not to overcorrect, not to overdo it. Bir Okay? sonraki Because we will have a uygulamada nice result tatlara with the Zigamo. geçmek istiyorum aslında. So I do I know exactly here is the area I need to go, Önce yine işaretlememi yapıyorum. and here is the bone. Did you have any problem with what do you say in English? The lacrima, where the Tear tone? yeah. Did you have any problems with that after? No. Good. So here I want to go into here I have to start, okay? Because he has, this is the lip pain. Buradan başlıyorum. A little bit. And then I need to go from here. Daha sonra bu noktadan enjekte etmeye devam ediyorum. Because I prefer to not make, I don't have the control if I go too far, so long. I want to have the control of the needle, so. Okay. İğneyi kontrol edebilmek istiyorum. O yüzden böyle bir uygulama yapıyorum. I prepared everything before. But it's quite interesting, you know, here is Mylan 1L LT. It's quite interesting with the product, how much you need. Ameliyat 1 ile LT'yi You kullanacağım. need to inject less here. Çok daha Oh, I'm az sorry. bir enjeksiyon gerekiyor. After filler injection, you can increase the IVEX. Can you explain to us how can you avoid of the IVEX? Okay, I do it. Not a problem. I just want to have my. It's not difficult to understand because Aslında bunu anlamak oldukça kolay. the bags are here, so I'm filling up Göz under the torbaları bags. burada, ben I'm making torbaların the level from the altını bags. dolduruyorum. Okay, I'll show you. Göstereyim. So here is the bag. İşte So if torba I'm burada. injecting too high up, I will do. Çok yukarıya increase the enjeksiyon bags. yaparsam If I put aslında it just under, I will make the benim level işimi görmez. very O nice, yüzden equal. biraz daha altına enjekte ediyorum. Eşitliği sağlamaya çalışıyorum. Excuse me, which gauge your needle? 27. 27. Yes. No, this is not. iğne No, this is kullanıyorum. not. 23. 23'lük iğne. So I go until I am in this. Okay.
I'm here now. You see, I'm lifting up. Giriyorum buraya iğneyle. Yukarı doğru And I'm kaldırıyorum. feeling where I am injecting. Ve nereye enjekte ettiğimi hissediyorum. So that is why it's very important to make the drawings. İşte bu When yüzden he's sitting up and you push his eyelid, hasta so you oturup can recognize konumdayken where it is. bu işaretlemeleri yapmak, yani göz kapağına bastırarak bu işaretlemeleri yapmak önemli. And here I want to go fill it up. Here he has a little bit of dark line also. You see that? Burada bir siyahlık da var, bakın aslında gözaltı morluğu var. Okay. You see where I am? Görebiliyor musunuz nerede olduğunu şimdi? Wait a little bit. This might be some little bruising because of the needle, but it's not a big one. Burada iğne yüzünden ufak bir But I am morarma always olabilir. informing the patients about that. Ama hastalara her zaman bu konuda önceden bilgi veriyorum. Çok küçük bir morarma olacaktır. Sadece iğne sebepli. I need to have. Okay, I'm in now. You see where I am? Şimdi nerede olduğunu görüyorsunuz. I'm just following and I'm injecting slowly. Bu I have hızı control takip where I have the ediyorum. needle. İğneyi bulundurduğum yeri tam kontrol altına alarak yavaş yavaş enjekte ediyorum. 0.5. 0.5'lik bir enjeksiyonu tamamladım. And he's more full now. You will see later. Birazdan göreceksiniz, daha dolgun bir görüntüye sahip The, oldum. the blue, the dark lines is normally here. Here, Buradaki no? koyu renkli And koyu çizgiler burada yer alır. that's because the lack of fat. They have the vessels, you see the vessels. This is a Bu lack of aslında yağ fat. So if eksikliğinden I'm lifting it up doğuyor. Bunu with yukarı doğru the product, kaldırdığında it almost disappeared. ürün kullanımıyla tamamen Before I was ortadan injecting kalkıyor. Evolence, but Önce I don't Evolence prefer to use that collagen enjekte ediyordum ama böyle bir kolajenik maddeyi bu bölgede kullanmak istemiyorum. Okay, so we do the next side, and then we do the Tigmo. Şimdi diğer tarafı aynı Can you ask him if Aynı it was şekilde enjekte edeceğim. painful? Bir acı hissettiniz mi beyefendi? Hayır. No. No pain. Great. Hiçbir acı hissetmemiş. Çok iyi. Here you can see the dark line, and this is, you can see it's İşte the bakın vessel under. buradaki morluğun aslında sebebi yağ eksikliğinden damarın I start bölünüyor quite olması. laterally. I start quite away. It's because normally this is coming. Lateral bir The açıdan bags are coming quite far out here on the side. So you need to, because if you go here, you will have a lack. Buraya çıkacak olursanız And here I cannot go because he's. I will go exactly here because I don't have the best light here. Okay. aslında daha iyi bir ışık altında çalışmak lazım. Işık çok iyi değil şu an. So I'm just controlling. Kontrol ediyorum iğnenin girdiği yeri. Lift it up a little bit so I can stretch the skin. Cildi birazcık geriyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Stretching the skin. Geriyorum cildi. Going quite not aggressive, but Agresif bir Make şekilde it- değil tabii ki. also. Agile. What did you say? Agile. Fragile. Agile. Yes. Check. Yeah. And Agile movement. That's what we call. Mammalian is very soft product to inject.
That's why I really recommend you to start to inject slowly, because you will feel the feeling that it's quite easy to inject. Çok yavaş bir şekilde enjekte edin. Çünkü o kadar kolay enjekte ediliyor ki çok gereğinden fazla bir dozaj uygulayabilirsiniz. You see, I'm making it. I've seen so many, IMCAs and wherever you go. I don't understand why they are using so much trauma. I cannot understand. Yani bütün bu yapmış olduğum çalıştaylarda veya görmüş olduğum başka örneklerde çok travmatik uygulamalar görüyorum. Buna hiç gerek yok. Anlamıyorum niçin bu kadar travma yaratılıyor hastada. You see, I'm lifting it up now very slow. Go back a little bit more in. Okay, now I'm very fine here. It's perfect. Tamam, çok iyi bir noktadayım şimdi gerçekten. Okay, thank you. Peki, teşekkür ederim. Are you happy? Her şey yolunda mı? I am happy if you are happy. Siz mutluysanız ben de mutluyum. So I just make the small pressure. I feel very well. Hafif bir baskı uyguluyorum. İmplantı hissediyorum. And I have also made a dose regime for the doctors to use. When you start with the mammalian, that you really follow the dose regime. It's really important. Hekimler için belirlenmiş olan bir dozaj rejimi var. Bunu ameliyatı ilk kullanmaya başladığınızda kesinlikle buna uygun davranmanızı tavsiye ediyorum. So can you take this thing away now, because I need to. Can you take it away? Buzları kaldırabilir misiniz You see lütfen? now he looks more full. Bakın çok daha Yes. dolgun görünüyor. He looks more full. This is the anesthesia, okay? But he looks more full. Daha dolgun bir görüntü var. Men, they used to be very sensitive, but he is not. Erkekler genellikle daha hassas oluyorlar ama bu hastamız öyle çıkmadı. They're very shaky. I don't know. They have no fragrance. Strong man, of course. No, but I have very much respect for the pain. I don't want to make pain to my patients. It's stressing them, Hastalarımın acı çekmesini istemiyorum çünkü onlar da stres And I yaratıyor. want them to remember a nice time with me. Benimle geçirdikleri zamanı kötü bir zaman olarak hatırlamalarını da istemiyorum. You saw the first patient, how nervous she was. İlk hastanın ne kadar endişeli But olduğunu did you see that she had no pain? ama hiçbir acı hissetmedi. She was so afraid. She had a lot of O kadar korkuyordu yeah. ki son derece endişeliydi ama gerçekte bir acı hissetmedi. This is also due to the long waiting time, no? Tabii bir de uzun süre bekledi. Onun da etkisi var. To wait outside. Dışarıda bekledi. I need a million 3. Do we have that? Şimdi ameliyat 3 uygulaması yapacağım. No, I have it here. I have it here. Yeah. Do we have the Malian 3 expert in 2 ml here? No. 2 ml'lik ameliyat 3 expert var mı? Ama yok sanıyorum. And it would be in such a case a bit better, because you can use one syringe for both sides. O zaman her iki tarafı da tek bir şırıngayla yapabilirsiniz. Here I will use the not flexible. Burada esnek olmayan bir iğne kullanacağım. So it's important that you are cleaning in this area. O yüzden bu bölgeyi çok iyi Sometimes I can temizlemek. also put a sterile drape, Bazen steril bir örtü de koyabiliyorum. so you bu can really uygulamada. work. Böylece daha rahat çalışma imkanı doğuyor.
Okay. Close your eyes. Sometimes I have to do this with the nose because I'm touching the nose. And when I'm working in the clinics, here, look what I'm doing. Klinikte çalışırken I'm going very, because you go on the smalls, you know, you have to really, here I feel the bone. bakın burada kimi Take it in. hissediyorum. Not, okay. Are you okay? İyi misiniz beyefendi? Is it okay? İyi misiniz? I guess so. So, when I'm doing the nasolabial, I take him down and I just go in that direction, okay? You see, you just turn it and then you can go. I prefer to use, when I'm doing the nasolabial, zygomate and the nasolabial, to have this not flexible cannula, Bu because it's much olmayan easier to go in the right level, tercih ediyorum. Çünkü to doğru know where the seviyeye deep or mid-dermis. ulaşabilmek çok With önemli. this, you can really feel that. If you go with a blend one, it's quite tricky. Okay? Bu esnek olanlarıyla daha çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. I clean very well. I just look where I went in. Yine bu bölgeyi çok güzel temizliyorum ve I'm told what this is doing. aynı uygulamayı burada da uyguluyorum. Ben uzun olmama rağmen And for masa me, biraz yüksek. I prefer to have the patients in a quite upright position when I'm doing this. Ben bu uygulamayı yaparken hastanın neredeyse dik oturma pozisyonunda olmasını tercih ediyorum. I'm not comfortable because I'm a little bit too, okay, so here I am. Ben de çok rahat değilim çünkü parmak uçlarımda yapmak zorunda kalıyorum bunu. I'm feeling, here we go. Hissediyorum. If I do the cheekbone, I go from here. The zygomate, the okay, we can turn it away. And you see, none of my patients have bruising, Bakın hiçbir They have şekilde bir morarma yok. no irritation, it's good. Hiçbir Because easy iritasyon yok. techniques, very soft techniques. Son Can I have derece a yumuşak guard, please? teknikler kullanıyorum çünkü. Okay. Next patient, please. Bir sonraki hastaya bakabilir miyim? So I injected not so much here. I injected 0.5, but I will do the nasolabial fold next time if it was my patients. I don't want to do too much. Katı bir sonraki uygulamada yaparım ben hastamda. Çünkü çok fazla uygulama üst üste olur. And also when my philosophy is that I always take my patients back after 2 weeks time. Benim And felsefem this is iki very hafta successful sonra because if they need to touch hastaları up, geri çağırmaktır. thank you. Give them applause. It was good. Çok iyi bir hastaydı. Kendisini alkışlıyorum. Thank you very much. Thank you. Do you advise him any massage? No. Thank you very much. Thank you very much. No, in this area I don't want them to do that because they can press it down, so just leave it like it is. Or the nasal area? Yes, they can make a little bit, but Pressure, not. But I do it directly after, and then it's a risk that I start to do things that I don't know. Now it's 10 minutes past, but this is the last patient, no? Son hastamız değil mi? Bir tane daha var. One more. Come on. This is a really so a little bit more up here. Biraz daha dik oturur musun sen? Okay. Perfect. Are you sweating? Yeah, I feel that.
Okay. When I'm working, I always have my emergency medicine with me. I never go to any trainings without my things in my, adrenaline and all İlaçlarım this. yanında vardır, adrenalin ve diğer And I also ilaçlar. always have a very good Bütün eğitimleri yanında götürürüm. medical history of the patient. I never inject the patients who had the flu 1 week before. I Hastaların never inject the patient who has something going on. I medikal never inject hikayesini patients that have active herpes. And I never inject patients that don't know what they have put in. If there was an article or something, I don't inject them. Okay? I'm very. hastaların bir hafta öncesine kadar grip geçirdiyse veya şu an vücutlarında başka bir enfeksiyon var ise veya aktif bir uçuk varsa Okay. buna uygulama yapmıyorum bu hastalara. What do you need? This is a patient for what? What do you think he needs? Bu hastanın sizce neye ihtiyacı var? He needs a Botox. Botoksa ihtiyacı var değil mi? But we don't have that with us. He needs a Botox injections, okay? Botoks enjeksiyonu yapmak lazım aslında. And for me it's this is a typical patient who will not be happy with only a Botox. Sadece botoksla memnun olmayacak tipik He bir needs hasta also aslında. to have he needs to have a Botox and after 2 weeks time a filler. Botoks uygulamasının 2 hafta sonra dolgu yapılması gerekir. I will inject the glabella, but why I want to do it is because I want to show you Bunu neden yapmak istiyorum? Çünkü size, yani botoks uygulamasından önce yapıyorum. this is a risky patient because you will want him to be nice and you take Elmelian 2, LT and you go deep. Don't do it. Riskli bir hasta bu çünkü What I want to yanlış do here, uygulamalar yapabilirsiniz. I just want to make this superficial line, this line, and I want to show you because, and I'm planning, you see, it will be much better, eh? Çok daha iyi görünecek bu çizgi bu uygulamadan sonra. There is some danger if you use first hyaluronic acid and then Botox. Because if the muscle is still moving, it can happen that the hyaluronic acid is compressed. And then you get a line, a hard line. So the opposite way is the right one. First Botox, 14 days earliest. 14 days later. Ancak bu uygulamalarda mutlaka önce botoks yapılmalı. En az 14 gün sonra dolgu işlemi yapılmalıdır. Yani önce dolgu sonra botoks asla denenmemelidir. Çünkü çok rigid bir çizgiyle karşılaşabilirsiniz. So this will be a little bit better, but not. I need more bars. Yeah. Ayan, So I just wanted to show you because I was in Paris. It was 3 years ago. And there were a doctor who were injecting, and she wanted the well to the patient, and she went very deep, and she did tunneling, and that patient was from Sweden, and I had to take care about him, and he had a necrosis in his glabella. But we made it good because we were waiting, and we didn't do any skin graft on him, but he was really, really bad. Böyle bir uygulamanın Paris'te yapıldığını gördüm ve hastanın gerçekten zarar gördüğünü gördüm. Daha sonra ek bir tedaviyle düzelttik bunu. Çok şükür ki büyük operasyonlar gerek kalmadı. So you can do this, but you can never say to the patient that you will be rid of this wrinkle because just with this it's not possible. Bu uygulamayı yapmadan önce bu derin çizgiden sadece bu uygulamayla kurtulamayacağını hastaya mutlaka önceden anlatmak gerekir. Can you please sit? Kalkabilir misiniz biraz? Yeah, I'm going to the gym. I'm training a lot, but this was a okay.
So this is a typical patient for mammalian 3. Mammalian 3 için tipik bir hasta. Expert. Aslında. Expert uygulaması. I cannot do the zygomorph because he's very full. Zygoma uygulaması yapamıyorum çünkü burası I could oldukça make a little dolgun. bit, yes, I can do that. But today I just do the nasolabial. And I want to show you what I'm doing, how I'm thinking. Çok az yapabilirim belki ama bugün nazolabial bölgeyi yapacağım sadece. Okay. This is a two-steps treatment, right? İki And adımlık bir normally, tedavi bu aslında. Normally when I need some help here too. Yeah, I help you in a second. Okay. This is a typical patient for mammalian 3. Here, this one, yes. And normally I have seen when they are injected the nasolabial fold, Normalde many doctors are going katı just where the fold is. yapılırken tam I'm katı always putting üzerinden it enjeksiyon 2 yapıldığını millimeter görüyorum. inside. Ancak ben her zaman 2 milimetre daha Why? içeriden enjekte ediyorum. Because- Çünkü Yes. Because the movement şu is hareket pushing it up. onu yukarı And then doğru he will itiyor. have a fold that is bigger. So I put it, I will show you Eğer exactly tam what I'm katı doing. üzerine uygulamayı yaparsam daha da dikkat çekici, daha derin bir kat oluşabilir burada. And see here, this is, you see how light, it's like drop, it's like oil, but it's very high cross-linked and particle size are very big. And you really have a very nice lifting capacity in this product. Bakın bu yağ gibi akıyor. So instead of Son going derece in yüksek the bir line, kaldırma kapasitesi var. I'm putting, first of all, I am planning with the Bu needle bölgeyi length. planlama yapıyorum And then I önce. go Aynı just adımlarla. inside, like this. I'm going in, Ve içeri and here I also see giriyorum ve there are some. Thank you. You are nice. Need help? You know, we had in QMed, we had a case that they were going very deep, and they were injecting in an arteria. And she had necrosis on his nose. So even here, ve bütün it's very good You if you cannot want. see it because if you just cannot see it. Kamerayı buraya getirelim. Like this, and then you Oraya just- götürürsem Yeah. önünde oluyorum ama. Kamera var. Okay, look now. This is a fold Şimdi bakın işte that kas I am also burada. doing the triangle because here I need Üçgen to lift uygulamasını it to have support with the yapıyorum triangle. çünkü desteklemem lazım bu üçgenle. Okay. Kablo var da onun önüne geçemem. So you see, I make it very. I planning and make it simple. And 1 millimeter or like little bit inside the line. Like here. 1-2 milim içine enjekte ediyorum. I forgot to put anesthesia. He's a strong man. Hastaya anestezi uygulamayı unuttum bu arada. Don't worry. Don't worry. He's a Turkish man. I'm very sorry about this, but No, no. Çok özür Don't worry. dilerim. He's a Turkish man. I He's very strong. I felt that he had pain. Makes you also. Acı hissettiğini ben de fark ettim. You will applaud him Çok özür too diliyorum. much. Sorry, but it was the first. Why do you not put That- the anesthetic inside the product? Talk to Dr. Kreiner. What about? Why do you not think to add some anesthetic? Lidocaine into. Yes. It's the next thing what we will do. And quite a lot of our customers mix it with what they inject. They put a little adapter on it and inject. So
Bazı uygulamalarda zaten küçük bir adaptör konuluyor üstüne ve enjeksiyon sırasında anestezi de aynı anda uygulanabiliyor. So after this patient, we have one more, and it's going to be a mesotherapy. You want to see the mesotherapy? Mezoterapi hastası var bundan sonra. Onu da görmek istiyor musunuz? And then we are ready to eat, okay? Ondan sonra yemek yiyeceğiz birlikte. So I go inside, and I am injecting 0.5 each side, not more. Her tarafa 0.5 Then you can see bir enjeksiyon yapıyorum. Daha fazla değil. And then when I'm ready, I'm pressing Sonra inside into the nose area. İçe doğru, I'm not pressing like doğru this. bastırıyorum. Tam Stick the üstüne implant. bastırmıyorum. Bakın implantı buruna doğru itecek şekilde bir basınç uyguluyorum, baskı uyguluyorum. So you see here, I'm planning with the needle, little bit inside. Bakın biraz daha Now it doesn't feel anything. içine doğru I'm aspirating. Do you see? planlıyorum, aspirasyon gerçekleştiriyorum. And I'm turning it. Çeviriyorum Go a little biraz, bit to support. destek almak için. And I'm looking. Okay. I have to press a little bit. Biraz baskı uyguluyorum. So the volume with other product, I have to have 1 ml each side. Başka bir ürünle 1 You know. mililitrelik uygulama gerekirdi her iki taraf için. Burada sadece 0.5'lik uygulama yapıyorum. So the next patient can come in. Bir sonraki hastamızı alabiliriz. Thank you. Yes, she's here. Hi. Very good. And here is a deep injection. This is, you see where I am. I'm quite deep. Okay, thank you. And just put here, the trainer. Bu diğerlerine göre daha derin bir enjeksiyondu. The product is so high lifting, so I don't need to make more crisp or fan techniques or nothing. I don't need that. Ürün kendi kendine o kadar iyi bir kaldırma gücüne sahip ki başka hiçbir tekniği kullanmam gerekmiyor. Okay. So, thank you very much. Çok teşekkür ediyoruz beyefendi. Thank you so much. Okay, give him applause. Alkışlayalım beyefendiyi. Give him applause. Are you using the mesotherapy with a pistol or how are you? Mezoterapi tabancayla mı uyguluyorsunuz? Yeah. I am not doing that. Ben öyle bir uygulama yapmadım. I want to use my hands. I Ellerimi want to kullanmak see that istiyorum. the product is really coming in. I don't know. I must. I will try to do it in the You know, future. for training it's okay, but in the practice you need time. But for training it's time. Yani eğitimlerde yapabildiğimiz kadar vakit var ancak uygulamalarda So I will show you one side and then you can go and eat. Okay? size tek bir tarafı göstereceğim. Ondan sonra gidip yemek yiyebilirsiniz. I have done quite a lot of patients in 1.5 hours. 1,5 saatte gerçekten çok sayıda hastayı tedavi ettik. So you saw the picture of Dr. Kreiner, the picture Dr. Kreiner'in göstermiş olduğu with the resmi vessel. hatırlıyorsunuz değil mi? You saw the picture. What did you think?
Do you think it's too much volume they put? Ne düşündünüz? Sizce fazla hacim mi katmışlardı? Niçin o kabarcıklar oluşmuştu? It's very good. You have to see the product. You cannot. Then you make the massage, and after 3 hours, it's Hayır, completely. ürünü görmek için. Çünkü oraya masaj yaparsanız 3 saat sonra bu tamamen dağılır zaten. So. I have now the 2 ml Şimdi syringe because I need a lot of product here. mililitrelik şırıngayı kullanacağım çünkü üründen oldukça fazla bir miktara ihtiyacım olacak. And I prefer to use the 32 gauge needle. 32'lik iğneyi tercih ediyorum. And normally a 2 ml syringe is quite hard to inject. But this one is not. I want you to Normalde feel. biraz zorlandığınız bir enjeksiyon olmasına rağmen bu ürünle son derece rahat bir enjeksiyon sağlanıyor. Aslında sizin bunu hissetmenizi çok isterdim. Now, what do you inject now? Huh? What do you inject? What? What do you inject for A medium balance. a medium balance? Yes. The linear. And I always make a program with mine. I start always in the middle and I go out. Her zaman ortadan başlarım ve dairesel hareketlerle büyütürüm. And I have my needle like this, not like that. Ve iğnemi dik olarak tutarım. So I will, Yatay değil. and then going very superficial. Çok And I going like a circle. Katmana uygulama yapıyorum ve dairesel olarak büyütüyorum uygulama yaptığım bölgeyi. And I go in like a circle. Can you ask her if she is have pain? Bir acı hissediyor musunuz hanımefendi? No. So I'm making a circle. So I know exactly that I have the same distance. Bir daire çiziyorum çünkü eşit aralıklarla uygulamayı yaptığımdan emin olmak istiyorum. And I will inject about 1 ml each side. Her iki tarafa da birer mililitrelik enjeksiyon yapacağım. And I change the needle. I change the needle from the other side. You can Diğer tarafa uygulama yaparken iğneyi değiştiriyorum. And you can also use it, of course, after the cross-linked material as a touch-up. You saw my picture. Sorry, I Resimden went. hatırlayacaksınız. Daha sonra I went ufak a little bit tefek to the- düzeltmeler yapmanız gerekebilir bunun üzerinde. So I wanted also to Gars, please. No, Gars, the needle there. What do I want to say? If I'm using, for example, you saw the lady with the moderate perioral lines, I'm using the Amelia 1 LT, and then after touch-up I do mesotherapy over. I see also the duration is longer, I don't know why, but it's very, very, very nice duration if you do the sandwich, but not in the same session. Ben aynı seansta olmamakla birlikte daha sonraki seansa geldiğinde hasta herhangi bir kırışıklık tedavisi için mezoterapi uyguluyorum ve Taking my hand. tedavinin çok daha etkili, yani süresinin daha uzadığını görüyorum, etki süresinin. A line of serum. So I'm doing immediately the massage. And I want to, Hemen ardından vakit kaybetmeden masajı I feel yapıyorum. the product now, and I'm really using all my hand inside the mouth of the patient. Then I change my gloves, of course. Bütün elimi kullanıyorum, hastanın tüm yanağına yayıyorum bu ürünü. Zaten hissediyorum elimle yayarken.
and then I put them this. Elinizi verir misiniz? So this is what I'm doing. The décolletage, I always also do the line on the neck. I do Emelian LT or Emelian smooth line with the long cannula, 27 gauge. I do the line and then I put the mesotherapy. Normally here, in this area, they have a lot, very dry skin. So I'm putting over the crosslink, I put the balance. It's quite a lot of product that I need. I need maybe 2 or 3 ml. Ama o zaman çok daha büyük miktarlar, 2 ya da 3 mililitrelik miktarlar kullanmam gerekiyor. So, that was everything for today. Bugünkü eğitimimiz burada sona ermiş oluyor. So, questions you can have with me now or we can talk later. I would like to show you, I have done a lot of nice orbital frame. I have very big nice picture. If you want to sit down with me, resim getirdim. Uygulamaları gösterebilirim arzu ederseniz. and I can show you. Now the product is gone. I need one more. Bir tane daha ihtiyacım var. Here it is. So you can discuss with me during the dinner if you like. Akşam yemeğinin sırasında benimle tartışabilirsiniz. How many session and what's the interval? I choose to do three, depending also on the patient, of course. But I use three treatments in 2 weeks' time. Genellikle 2 hafta içine yayılmış 3 tedavi. Or 3 weeks. Why do you not prefer luminary injection? What? Why do you not prefer to luminary injection here for mesotherapy? No, I don't. Why should I do linear? It will be. You mean you do this? You do. No. What less? Angle of your shear. I don't understand. Can you tell me again? Türkçe soru soruyor. Göz etrafında yapıyor musunuz diyorsun? Do you do that around the eyes? This therapy? No, Kaza ben yaptım. niye linear injection yapmıyoruz bunu demek istiyorum. I don't understand. The question is, why don't we do linear injection here? Yes. Around the eye can also check the area. Göz etrafına evet yapılabiliyor. Also with the gun, no? I do a lot of the neck and I do a lot of the décolletage. Boyun ve dekolte bölgesine sıklıkla You also can uyguluyorum. use Botox here. But you know, if I have, I want to make it easy for the patient, or I want to Hasta have. için daha kolay bir hale I need getirmeye bars more. çalışıyorum. One more. And you know what I want to say. No gas. The thing is that the claw feet, the wrinkles around the eyes here, Göz etrafındaki it's Botox aslında botoks. normally. But then you can put the mesotherapy after. Ancak botoks sonrasında iyi bir mezoterapi uygulaması çok daha kalıcı olmasını sağlayabiliyor. Thank you very much. It Çok was very nice to teşekkür meet ederim. And you can have my card afterwards if you want to email me or when you're Dilerseniz starting kartımı the daha sonra media size or verebilirim. Bana mail atmak isterseniz.